Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Binance Global'de vadeli işlemler nasıl yapılır en detaylı şekilde anlatacağım. Öncelikle vadeli işlemler yapabilmek için Binance'te KYC doğrulamasını yapmış olmanız gerekiyor. Eğer daha önce kayıt olmadıysanız Binance'e davet linkimiz açıklama ve yorumlar kısmında mevcuttur. Oradan kayıt olduğunuzda hem al-satlarda hem vadeli işlemlerde ödediğiniz fee ücretlerinde komisyon indirimi kazanacaksınız. Yani 10 lira ödüyorsanız komisyon bu 5 liraya düşecek. Ve aynı zamanda yeni kullanıcı olduğunuz için sizlere davet linkimizle gelenlere yeni kullanıcı ödülleri, bonusları ve kuponları tanımlanacak. Bu kuponlar vadeli işlemlerde kullanabileceğiniz miktarlar oluyor. Ve vadeli işlemlerde elde ettiğiniz karı çekebileceksiniz bu kuponlar sayesinde. Hem de deneyiminiz olmuş olacak. Hem de fee ücretleri, kuponları vesaire oluyor. Neyse laf uzatmadan başlayalım. Şimdi Binance Global'e geldik dostlar. Burada cüzdan kısmına tıkladık. Bakın cüzdan kısmında bizi ilk önce özete doğru aktarıyor. Buraya USDT'mi görüyorsunuz şu an. 201 dolarlık, 200 dolarlık bir USDT mevcut şu an bende. Bunu öncelikle vadeli işlemler kısmına aktarmam gerekiyor. Bu yüzden spot kısmına tıkladık. Spot'ta bulunan ben daha öncesinde belli bir miktarı aktarmıştım. Sizler için tekrardan 3 doların nasıl aktarıldığını göstereceğim. Transfer et kısmına geliyoruz. Transfer et kısmından bakın spot cüzdanını gönderen alıcı USDC-M olacak. Bunu buradan kendiniz seçiyorsunuz. USDT'yi de buradan kendiniz seçiyorsunuz. Zaten varlıklarınızda bunu gösteriyor. Max diyorum ve transferi onayla diyorum. Vadeli işlemlere transferim gerçekleşiyor. Sağ altta bulunan cüzdanın yanındaki vadeli işlemler kısmına geliyoruz. Burada hepsini sizlere tek tek anlatmak istiyorum. Bakın şu an mevcut kısımda benim 201 dolarlık bir bakiyem mevcut. Buradan pariteyi seçebiliyoruz. Mesela Bitcoin USDT paritesi seçili. Buraya tıkladığımızda tümünü gösteriyor. Buradan favori tokenları gösteriyor. Siz de favorilere ekleyebiliyorsunuz. Tümüne tıklayalım. Dilediğiniz coin neyse. Örnek veriyorum TRX USDT. Buradan bunu değiştirip bunlarda kaldıraç açabilirsiniz. Genelde Bitcoin kullanıldığı için bunu seçiyorum. Altında bulunan izole ve Onyx'i de sizlere açıklayayım. Burada izole gördüğünüz izole modu şöyle örnek verelim. Uygulamalı olarak gösterelim hatta. Mesela param benim şu an 200 dolar ve ben burada paramın 200 dolarımın %25 ile kaldıraç açacağım. Bunu buradan ayarlıyorum dostlar ve long veya short açacağım atıyorum. Buradan long açtım. Limitten açtığım için bunu açık emirlerde gösteriyor. Bakın limit buradan benim belirlediğim fiyat. Yani 39.919'a düştüğünde buradan ben emir vermiştim. Bu emrim gerçekleşecek arkadaşlar. Ve kaldıracım açılmış olacak. Anında açmak isterseniz limiti değil de piyasayı seçeceksiniz. Piyasadan buradan belirlediğiniz fiyattan paranızın %25 ile veya %50'siyle maliyeti de gösteriyor. Bakın şu an bu emirim gerçekleşti. Gördüğünüz gibi pozisyonlarda açıldı. Piyasada sizin belirlediğiniz fiyattan long veya short açabiliyorsunuz. Piyasa buna yarıyor. Yani anlık fiyatından kaldıraç açıyor. Limit ise arkadaşlar sizin belirlediğiniz fiyattan kaldıraç açıyor. Örnek veriyorum ben şu an değil de 42.000 dolara geldiğinde kaldıraç açmak istiyorsam buradan bunu tekrardan al long dedim mesela. Emir fiyatı en fazla 42.000 dolar olabilir diyor. Bu şekilde bunu ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ve işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Limit emir buna yarıyor. Genelde zaten piyasayı kullanacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burayı da anladık. Mevcut zaten bizim bakiyemizdi. Kar, zarar vesaire bunları da göstereceğim sizlere. Al uzun kısmı arkadaşlar long. Yani Bitcoin'in ben yükseleceğini düşünüyorsam öngördüm, araştırdım, analizimi yaptım. Buradan al uzun yani long açarım. Eğer düşeceğine inanıyorsam burada sat kısa yani short açıyorum. Bitcoin 39.913'ten daha da azalacak dediğimde ben bu şekilde kaldıraç açıyorum ve Bitcoin gerçekten düşerse ben kar elde etmiş oluyorum. Ne kadar oluyor bu? Örnek veriyorum. %10 düştüğünde arkadaşlar ben burada 10x olarak onun 10x ile param kadar kaldıraç girdiğim için kazanç elde etmiş oluyorum short açarsam. Olay bu şekilde.
Şimdi bunları da gördük. İzole sizin açtığınız, örnek veriyorum, ben 50 dolarlık bir işlem açmıştım. Ve likidasyon fiyatı, yani paramın sıfırlanması için Bitcoin'in 36.079 dolar olması lazım. Eğer bu fiyata gelirse benim 50 dolarım, burada 47 dolarım margin, benim kullandığım para arkadaşlar. Yani 47.81 dolarlık ben pozisyon açmışım. Pozisyonu buradan kapatabiliyorum. Ama likit olacağım fiyat Bitcoin 36.079 dolar. Gösterge fiyatı ise arkadaşlar Bitcoin'in anlık fiyatı. Gördüğünüz gibi 39.923 sürekli değişiyor burada. Giriş fiyatı ise benim hangi fiyattan bu pozisyonu açtığımı gösteren şey. Marjin oranını görüyorsunuz. Kar oranını gösteriyor. Ve bu şekilde işlem ilerliyor. Peki buradan pozisyonu nasıl kapatabiliriz? Bakın, pozisyonu kapat dediğimizde piyasadan kapatırsam %50'sini kapatmak istiyorsam 0.06 sent kar elde ediyorum. Şu an 0.9'a düştü. Fiyat sürekli değiştiği için kar ve zarar oranım değişiklik gösteriyor. Piyasa fiyatı gördüğünüz gibi bu şekilde, ben bunu değiştirebilirim. Bitcoin 42.000 dolar olduğunda ben bunu kapatmak istiyorum diye belirleyip buradan kapatabilirim ve 25 dolar karım olmuş olur. Bitcoin 42.000 dolara gelirse, çünkü buradan long açtım ben. Giriş fiyatım 39.919 dolar. Gösterge fiyatı da şu an onun üstünde olduğu için kardayım. Fakat burada karda gibi gösterse de arkadaşlar ilk %2, %3'lük karı siz karmış gibi kabul etmeyin. Eğer yüksek tutarlarda bir kaldıraç açmadıysanız. Çünkü buradaki kar aslında komisyona gidiyor, fi ücretine gidiyor. Bu yüzden ben referans linkiyle kayıt olmanızı öneriyorum. Çünkü partnerlik anlaşmasımız olduğu için bu daha da düşük bir oran oluyor. ROI benim yüzdelik olarak kazancımı gösteren şey. Gördüğünüz gibi şu an %0.36 kar gösteriyor. Fakat pozisyonu kapattığımda arkadaşlar, ben burada kar etmiş gibi gözüksem de aslında fi ücretini ödemiş olduğum için hemen hemen dengeleyecek. Burada kar al, zarar durdur kısmı var. Buraya gelelim. Buraya geldiğimizde bakın, pozisyon kar al, zarar durdur kısmı. Burada arkadaşlar kar almak istiyorsanız 42.000 dolar olduğunda Bitcoin, ben karımı almak istiyorum. Yani tahmini karım, P&L'im 25 dolara yakın bir kar oluyor. Zararı durdurmak istiyorsam da 36.000 dolara geldiğinde, hemen şu şekilde ayarlayayım. Ben zararımı durdurmak istiyorum. Zaten o kadar girmiştik. Bunu 37.000 dolar yapalım. Bakın, 37.000 dolara düşerse ben artık bu işlemin kapanmasını istiyorum diyorsanız da bu kadar 35 dolar zarar ettiğimi gösteriyor. Onayla dediğimde bu emirler gerçekleşmemiş emirler. Bak, solda bulunan açık emirler kısmında bunları gösteriyor. Stop piyasa, kar al piyasa olarak gösterilmiş ve tarihleriyle beraber, saatleriyle beraber kaçta bu emri verdiğinizi gösteriyor. Şu an bu emirin açılması mümkün değil, çünkü buradaki fiyat düşmedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, veya artarsa bir emir aktif olup kapanabilir. Karımı alırım. Buradaki pozisyonlarda, açık emirlerde kapanmış olur dostlar. Burada benim kar zarar olarak ne kadar kazandığımı gösteriyor. 0.38 sent şu an kardayım. Margin benim fiyatım, giriş fiyatı vesaire, kar zararı da anlattık. Pozisyonun nasıl kapanacağını da anlattık dostlar. Al, long, sat, short'tu. Bunu da biliyorsunuz. Ve buradaki anlık fiyatı da görüyorsunuz. Piyasayı ve limiti de anladınız. Mevcut kısmını da gösterdim. Nasıl transfer edilir? Vadeli işlemlerle ilişkin tüm detayları öğrenmiş oldunuz. Fakat bir detay kaldı. O da çapraz arkadaşlar. Çapraz modunu da sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle buradan işlemimizi kapatalım. Kapatmak için pozisyonu kapat ve onayla dediğimde direkt bu işlemi kapatır ve emirleriniz de kapanmış olur dostlar. Bakın, ilk başta da 201 dolarım vardı. Şu anda da 201 dolar bazında gösteriyor. Çünkü dediğim gibi aradaki fi ücretleri burada mevcut ve kaldırıcı ne kadar yüksek tutarsanız, ne kadar yüksek miktarda girerseniz o kadar çok fi ücreti ödüyorsunuz aslında. Şimdi izoleyi çapraz olarak ayarladık.
Çapraz olayı daha farklı. Benim az önce arkadaşlar gördüğünüz 50 dolarlık kaldıracımda benim likit fiyatım 36 bin dolardı. Bitcoin 36 bin dolara indiğinde bir küsurat vardı. Şimdi ben tekrar piyasadan bakın 50 dolarlık neredeyse 48 dolarlık bir buradan al deyip long açıyorum. Hatta direkt size short açayım, onu da göstermiş olayım. Çünkü bazı arkadaşlarımız karıştırıyor. Buradan short açtım. Burada benim likidasyon fiyatım 56 bin dolar oldu arkadaşlar. Yani Bitcoin 56 bin dolara çıkarsa ben burada param sıfırlanıyor. Fakat param 47 dolar ya, 47 dolarım sıfırlanmakla kalmıyor. Mevcut vadeli işlemler kısmında bulunan 152 dolarımı da kullanıyor ve ikisini de sıfırlıyor. Yani çapraz mod bu şekilde. Daha çok profesyoneller kullanır ve yeni başlayanların kullanmamasını öneririm. İzole olarak ilerleyebilirsiniz. Likidasyon fiyatınızı burada gösteriyor. Marjininiz burada 48 dolar bile olsa sizin mevcut olan bakiyenizi de kullanıyor ve bu yüzden likidasyon miktarı daha yüksek. Yani daha zor likit oluyorsunuz. Paranız sıfırlanıyor çünkü buradaki miktarı da kullanıyor. Kapatalım. Tekrar long açayım ben sizlere daha iyi anlamanız açısından. Buradan long açtım tekrardan. Bakın şu an likidasyon fiyatım az önce long açtığımda 36 bin küsürlerdeyken 23 bin dolara geldi. Yani Bitcoin 23 bin dolar 383'e gelirse ben likit olurum. Peki neden bu kadar bir fiyata indi? Bunun sebebi de çapraz kaldıraçlı işlem açmam. Yani mevcut 152 dolarımı da kullandığı için bu şekilde oluyor. Yani benim 48 dolarım burada sıfırlandı atıyorum. 36.600'lerde sıfırlanıyordu biliyorsunuz ki az önce gösterdim. Fakat buradan ben mevcut bakiyemin de kullanılmasını istedim. Yani bu işlem kapatılmasın, işlemim sonlanmasın. Zaten ben Bitcoin'in 23.383 dolarlara geleceğini düşünmüyorum. Ve 39.970'lere her türlü geçecek. Yani benim giriş fiyatım 39.965. Bunun üzerine birkaç gün içinde çıkacağını düşünüyorum, öngördüm veya birkaç saat içinde çıkacağını öngördüğüm için ben burada çapraz girdim ve bekleyeceğim. Likit olmam çok daha zor diyerek bu işlemi yapıyorum ve benim burada para kaybetme olasılığımı düşürüyorum aslında. Fakat riskimi de arttırıyorum. Yani anlık bir spekülasyonla, anlık bir haberle Bitcoin bu likidasyon fiyatına gelirse benim tüm mevcut bakiyemi sıfırlıyor. Yani yüksek tutarlarda işlem yapmıyorsanız size gözden çıkarabileceğiniz bir paraysa çapraz modu da kullanabilir ama ben tavsiye etmem arkadaşlar. İzole modu her zaman daha iyidir. Kafanız daha rahat olur. Tabii ki ben burada 100 dolarla 150 dolarla çaprazı kullanırım. Çünkü Bitcoin'in 23 bin dolara inmesi daha da zor. Fakat anlık bir spekülasyon olabilir, anlık bir haber, anlık bir gelişme Bitcoin'i 30 bin dolarlarda günlerce belki de aylarca bile tutabilir. Bunlar belli olmuyor. Şu an için gözüken şeyler tabii ki bunlar mümkün değil. Yine de kesin bir şey söyleyemeyiz dostlar. Bu şekilde buradan pozisyonumu kapatıyorum. İşlemimi gerçekleştirmiş oluyorum arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi kaldıraçlı işlemler bu şekilde. Aklınıza takılan bir kısım olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. İzole kaldıraç oranını anlatmadım. Burada da kaldıracı dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Genelde yeni başlayanların 10x izoleyi geçmemesini öneririm ve stop loss koysunlar, kar al zarar durdur gibi işlemleri koysunlar, kontrollü ilerlesinler. Kendinize iyi bakın. Binance eğitim seti kanalımızda mevcut. Hoşça kalın.